her şeyi tek bir salon, tek bir odada, tek bir amfide müteala etmemeli. İnsanların tabiatın nazarı itibarı almalı. Allah insan sayesinde insan yaratmıştır. Her insan başlı başına bir alemdir. Başlı başına bir alem olması itibariyle üluhiyet hakikatına, rububiyet hakikatına, şuunat hakikati adına çok değişik şeylere ayındarlık yapıyor. Aksettiriyor onları. Onun için insanın bir ferdi diğer nevilere mukabildir. Onun için herkese aynı kategoride müteala etmek doğru değil. Hatta hekimlerin bir sözü var. Israrla söylüyorlar bunu. Hastalık yok, hasta vardır diyorlar. Yani aynı hastalık yaklaşık belki birbirine benzer. Zatül riye, zatül cem. Birbirine benzer bunlar. Fakat biraz hastanın durumu da çok önemli. Onun fiziki yapısı, onun ruhi yapısı, bunlar çok önemli faktörlerdir. Dolayısıyla yani bir umumi manada vahidi cilve gibi bir genel bir bakışla bakmanın yanı başında bir de az gözlerini kısarak hususi mahiyette o ferde bakmanız lazım. Çünkü bir ferdiyeti var onun aynı zamanda. Bir şahıstır o, bir kimliği vardır onun. Bu nazari itibara alınarak insanların hissiyatı, iradeleri, mülahazaları, farklı yorumları, farklı bakışları, farklı değerlendirmeleri, bunların hepsini böyle bir platformda müteala etmek mümkün değildir. İşte azam-ı müşterekler veya asgari müşterekler her neyse, Üstad bu ikisine de işarette bulunuyor. İttifak ediniz diyor. Arkasından diyor ki yani ihtilafa düşmeyiniz diyor. Çünkü ittifak demek bildiğiniz gibi vifakın aynı çizgi üzerinde bir araya gelmenin, omuz omuza vermenin, toplanır hale gelmenin, çarpılır hale gelmenin görüntüsüdür, resmidir. İttifak etme, tam paylaşma, bir bütünün değişik yanları olma, derinlikleri olma demektir. Çok zordur. Yani kendi benliğinden vazgeçeceksin böyle. Çok ciddi bir empati mülahazası geliştireceksin. Kendini başkalarının yerine koyacaksın. Dolayısıyla kendini nefy edeceksin. Adeta onların yerinde kendini ifade edeceksin. Epey zordur. İkinci derecede meseleyi biraz daha kolaylaştırarak diyor ki yani ihtilafa düşmeyiniz diyor. Bu biraz daha yumuşak bir şey oluyor. Yani herkesin yapabileceği şey. Birbirinize çekişmeyin. Siz muaraza yaparken esas gücünüz vadi hava gider. Kullanabileceğiniz o güç kendi aranızda eritilir. Dolayısıyla enerji gider, beyhude gider diyor. Bu açıdan böyle tek platform, tek salon, tek amfi filan düşünmemeli yani. Millete belli bir konuda konferans vermiyoruz, seminer vermiyoruz. Hayata ait bir destanı seslendiriyoruz. Hazret diyor ki herkes aynı mizaçta olmaz, aynı meşrepte olmaz yani farklı farklı olabilir. Temel disiplinler var. Temelde Allah'ın rızası hedefimiz. Bunda mutabık mıyız? Allah'ın yüce adını bütün dünyaya duyurma en büyük gayemiz. Mutabık mıyız bunda? Beklentiye girmeme mevzu. Buna da evet diyebiliyor muyuz? Biraz yiğitlik istiyor. Sonra elimizden geliyorsa herkes kendi kabiliyeti ölçüsünde adanmışlık mülahazasına da evet diyebilecek miyiz? Yani meseleleri şu mülahazaya bağlayabilecek miyiz? Allah bizi rızasını tahsil etme ve bunu da namı celilini aleme duyurma istikametinde değerlendiriyorsak bizi yaşatsın. Yoksa yaşamanın bir anlamı yok diyebiliyor muyuz? Bunu da bence sıkı, ille de herkesi bile kendimiz gibi düşünmeyelim. Burada biraz salalım yani az gevşek olsun. Çünkü herkes aynı seviyede aynı hasbili sergilemeyebilir. Delilim var. Diyor ki ben nur talebelerine, dostlara, taraftarlara, muhiplere dua ederken hep sadıkın tabirini kullanıyordum. Resailin nur es-sadıkın diyordum. Fakat günümüzde değişik şeyler var. Herkes o sadakat demek kendini düşünmeme demektir. Tam adanmışlık demektir. Kardeşlerinin meziyetini soluklama demektir. 100 tane kötülüğü olan, bir tane iyiliği olan kardeşin o 100 kötülüğüne gözlerini kapayıp bir iyiliğiyle daima onun gazelhanı olma demektir. Bu kadar ağır şerait altında bu ölçüde sadakati temsil edecek insanların ağzından kardeşlerim diyor ben sadıkın tabirini duamdan çıkarıyorum diyor. Öyleyse tek kompartman mülahazası bu inhisari fikirden gelir. İnsanlara ait bir darlıktır. Allah öyle bir darlık içinde insanları yaratmamış.
İnsanları geniş yarattığı gibi o genişliği kucaklayabilecek geniş bir vicdan da yaratmıştır. Biz meselelere o vicdan genişliğiyle bakarsak yılanı, akrebi, kobrayı bile kucaklayabiliriz Allah'ın izniyle. Onlara bile kendi düşünce dünyamızda biz yaşama atmosferi tanırız. Yaşasınlar bunlar da deriz. İnsan öyle bir vicdan genişliğine sahiptir. Bu Allah'ın boş bıraktığı bir şey yoktur. Boşluk bize aittir. Nefsimize aittir. Şeytana aittir. Meseleyi daraltıyoruz. Bu da genişi daraltma demektir. Burada ne kadar dar tutar, alemi kendimize benzetmek istersek, ahiret alemine ait durumumuzu, mazhariyetlerimizi o kadar daraltmış oluruz. Hayvan çıkmaz fıtratın hududundan diyor Akif. Ya insan hürrü mutlaktır. Niçin mutlak hürriyetini daraltıyorsun? Neden o enginliğini büzüyorsun böyle? Falan bana uymadı, filan bana uymadı. İşte onunla bir muarazaya giriyorsun, belkiyle bir muarazaya giriyorsun. Neden böyle 1000 meselede bile sana muarız olan insanları bir meselede mutabıksa bağrına basmanı bilmiyorsun? Senin zehir zemberek evlatların var. Hiç itiraz etmiyorsun. Hep başına artıyor. Baba veya anne olduğundan dolayı bağrına basıyorsun onları. Müminlerin, Allah'ın kullarının o kadar senin şefkatinden istifade etmeye hakları yok mu? Bu ne mürüvvetsizlik, bu ne zalimlik, bu ne dar düşünme. Yani mizaçlar, meşrepler, mezaplar farklı olabilir. Meseleyi geniş tutarsak, meseleyi geniş kitlelerle beraber götürme imkanı olur. Dost dairenizi genişletmiş olursunuz. İşin altına elini sokan insan sayısı çoğalır. Sizin için yükselen duaların sayısı da çoğalır. Sizin el kaldırdığınız meseleye kalkan ellerin sayısı da çoğalır. Sizin heyecan duyduğunuz meselelere heyecan duyan insan sayısı da çoğalır. Ve dualar, heyecanlar, hafakanlar ne kadar külliyet kesbederse Allah nezdinde o kadar kabul görür. Dua külliyet kesbedince reddedilmez. Umumun hissiyatı, umumun isteği, umumun heyecanı üzerinde umumun ızdırabı varsa reddedilmez o Allah kapısında. Fakat münferit dualar şahsi darlık içinde vicdanı hiç kullanmayan, hep kötülük araştıran, kötülük tecessüsü içinde bulunan ve Allah'ın yarattığı geniş hayatı daraltan insanlar kötülük avlaması içinde bulunurlar. Ağlarını hep kötülük avlama hesabına kurarlar. Hep pusuya yatar kötülük avlarlar. Bunlar kötü görürler, kötü düşünürler, kötü değerlendirirler. Üstadın ifadesiyle hayatlarından hep elem duyarlar. İyi gören iyi düşünür, hayatından lezzet alır, dünyasını ahiretin bir cennet koridoru haline getirir. Hayatı bir cennet gibi yaşama varken niçin cehenneme çevireceksin? Bu o meseleyi firasetle keşfeden insanlar, insanları karakterlerine, kabiliyetlerine göre biraz okuyorlarsa şayet, o orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetanetine bağlayarak arz edilen bir husus vardır. Şahısları yerli yerinde istihdamı onun nübüvvetine delillerden çok önemli bir delildir. Bir tek yerde ben siyerde biliyorum yani. 2 değil hadise. Bir tek yerde insan değiştirmiş. Yani kimi nereye koymuşsa başarılı olmuş. Orada da kanaat-ı acizanemce isteğe karşı saygılı olmuş. Onu misaliyle vermede beis görmüyorum. Mesela Hazreti Halid iktidar ettiği dönemlerde hakikaten amudu yükselen bir insan. Yani Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği 2-3 seneyi öyle hızlı yaşamış ki bu çok yüksek uçmuş birdenbire ve 2 devletin başına balyoz gibi inmiş. Allah bir kabiliyet yaratmış. Hazreti Ebu Bekir diyor ki onun gibisini analar doğurmamıştır diyor. Bir batılı tarih kritikçisi diyor ki Hannibal Halid'in kapısınca ancak kumandanlık dilenebilir diyor. Hiç hayatında yenilmemiş. 3000 insanla gitmiş, 100.000'le savaşmış, yenilmemiş. Çok iyi keşfetmiş Efendimiz onu sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bildiğiniz gibi siyerde Efendimiz buyuruyor ki Halid geldiği zaman iktidar ediyor, kılıcını, üzerindeki altın şeyleri, işte neleri varsa süs adına boynuna taktığı gerdanlık, merdanlık o gün takıyorlar. Hepsini veriyor ona. Buyuruyor ki ben de diyordum ki Halid gibi bir adam nasıl oluyordu orada duruyor diyor. Hep gözüne kestirmiş, onu çok iyi tayin etmiş. Fakat böyle çok hızlı yükselen ve yüksek uçan bir insan Yemen'e bir adam gönderecek istiyor yani adam
Fetih delisi adeta, öyle bir deliliğe can kurban. Hakikat delisi bir insan. Yani bir de Yemen'de Efendimizin adını haykırayım diyor. Arzu ishar ediyor. Onun şevkini kırmamak için sen de git diyor oraya. Fakat meydanlarda bir savaşçı olmak, bir askeri dahi olmak başka, bir irşat dahisi olmak başka yani. İnsan nerede müessir olacağını bilmesi lazım. Neyin üstesinden geleceğini bilmesi lazım. Bir fizyoloğa gelip de ben bir kardiyologdan beklediğim şeyleri istersem yani o haddini bilmesi lazım. Beni oraya göndermesi lazım. Kullu ilmin yüselu an ehli. Her ilim kendi ehlinden sorulur. Ehline sorursanız isabetli şey alırsınız orada. Şimdi Halid'in öyle bir isteğine karşılık oraya Yemen'e gönderiyor. Ama onun işi değil yani. O farklı bir insan. O kesin karar veren böyle isabetli deha için intihap yoktur. Kararını ortaya koyduğu zaman şipşak hemen oturuyor oraya. Fakat belli bir alanda yani. İdarede ve bir erken harp olma mevzunda. Diyor ki Ebu Musa Eş'ari gittik. Bir gün bekle, 2 gün bekle, 3 gün bekle. Ne gelen var ne giden var diyor. Halit de ağzının payını alıyor. Radıyallahu anh canın kurban olsun. Onların hepsinin yoluna. Geriye çekiyor. Hazreti Ali'yi gönderiyor. Diyor ki Ebu Musa Eş'ari 2 ikindi geçmemişti ki meclisimiz dolup taşmaya başladı. Şimdi onun dehası ayrı bir alanda. Mahmud Akkad ebkariyatını yazdı. Hazreti Ebu Bekir'e ebkariyat adına, deha adına ayrı bir alan ayırıyor. Hazreti Ömer ayrı bir alan ayırıyor. Hazreti Osman hakkında tereddüdünü ortaya koyuyor. Hazreti Ali ayrı bir alan ayırıyor. Halid'e ayrı bir alan ayırıyor yani. Dehanın çok keskince işlediği alanlar her birisini bir yere oturtuyor. Şimdi bunu bilmek lazım. Şimdi bu Efendimiz de çok kusursuz işlemiş. İkinci derecede küçük kusurlarla beşeri kusur Hazreti Ebu Bekir döneminde işlemiş. Hazreti Ömer'in adam değiştirme mevzunda da 4'ü 5'i geçmez. İbn-i Ganem'i değiştirmiş. Halka cevrettiğini duyunca bizzat gidiyor oraya. Elinde keçesini de götürüyor. İbn-i Ganem diyor, sen bir çoban oğluydun. Yeniden seni çobanla mahkum ediyorum diyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas şikayete binaen alıyor. Ebu Hüreyre'yi tayin ediyor, bir yere alıyor. Fakat koskocaman bir devlet düşünecek olursanız Sasaniler o devlet içine girmiş. Roma bir yere kadar o devletin içine girmiş. Ve bir avuç insan bu koskocaman daire için 3-4 tane vali, bizimkiler her 6 ayda bir değiştiriyorlar. Mülkiyede bir sürü insan, adliyede bir sürü insan değiştiriyorlar. Emniyette bir sürü insan, yine başa çıkamıyorlar. Ama bütün Hazreti Ömer Efendimiz'in siyerine bakılacak olursa 10 tane insanı geçmez bu. Bu da isabet demek yani. Şimdi biz ne öyle vahiy ile müeyyediz ne de ilhamla müeyyediz. Bize düşen şey biraz insanları ilmi kafeye göre fizyonomilerden veya fiziki yapılarından okuyarak değil bence. Test ederek biraz, kabiliyetlerini ölçerek neyi becerebilir bu insan? İşte herkesin de becerikliyse, hangi alanda da başarılı olacaksa bence öyle bir alan belirlemesi yapmak lazım. Bu alanlarda istihdam etmek lazım yani. Meselenin bir yanı da bu. Bir diğer yanı, ben talebelik döneminde aynı zamanda tekkiyelere de devam ediyordum. Buralarda dinlediğim çok güzel şeyler vardı. Derlerdi ki, sizin elinize bir tane talip düşerse, bir boş düz insan size gelip talip olunca onun adı talip olur. Mürid olması için test edilmesi lazım orada. Yani bu insan maneviyata inanıyor mu? Seyri sülûkü ruhaniye tabi tutulsa terakki eder mi? Burada sabit bir kısım hakikatler var, disiplinler var. Bunlara uyacak mı? O kabiliyette bir insan mı? Sonra seni mürit kategorisi içinde mütalaa ederler. Sonra sıçrarsın, salik olursun. Sonra bir gün Allah'a ulaşırsın, vasıl olursun. Derler ki, gelir böyle bir zaviyeye, bir tekkiye birisi. Oraya bağlanır. Bakarlar, belli bir noktaya getirirler. Hazret bakar ki bunun yüksek bir kabiliyeti var. Mesela Hasan Şazeli gibi bir insan, diyelim İbn-i Beşiş'e gelmiş. Hazret belli bir noktaya getiriyor. Bakıyor ki ufku çok engin, çok açık. Öyle ki bir kere Subhanallah dediği zaman sizin milyon defa demenizi zevk ediyor gibi bir hali var. Ona başka bir ufku gönderiyor. Oğlum diyor, sen gerçek inkişafını şu ufukta bulacaksın diyor. Git diyor oraya. Bir talip geliyor birisine, bakıyor bir yere kadar götürüyor onu.
ötesinde artık ona bir şey veremeyeceğini anlıyor. O tekke, o zaviye onun alacağı feyizden mahrum. Onu daha büyük bir toptancıya gönderiyor. Oğlum diyor, sen böyle köşe taşı bakkal dükkanı, bu küçük mağazalarda alışveriş yapma diyor. Büyük marketlere git diyor. Onu büyük bir markete gönderiyor. Sen git diyor, fileni, arabanı orada doldur diyor. Bu hakperestliğin ifadesidir. Şimdi onun öyle kendisini bilmesi lazım. Bu önemlidir. Belki kendisi kendisine sıfır seviyede bakıyor. İmkan varsa beni alıp başka bir yere koysanız, ben buradaki tecrübelerimi orada da değerlendirsem, onlar bir yeni yüz görürler. Ben de o yeni yüzü bir kredi olarak değerlendiririm. Burada da yeni tanıdıkları, bildikleri yeni bir yüz bu arkadaşlar bir miktar daha götürür. Bir miktar daha yorulmamış, böyle işte belki hisleri ve heyecanlarıyla sönmemiş, belki görüntüsüyle matlaşmamış bir insan bir miktar bunlara şoförlük yapar, alır götürür bir yere kadar da. Bunlar hakperestliğin ifadesidir yani. Diğerleri de işte bir yönüyle ben burada böyle duruyorum ama Kur'an'a adanmış bir insan böyle olmamalı bence. Nerede istihdam edilirse oraya gitmeli. İsabetli bir yer. Sen şurada da hizmet edebilirsin, burada da. Arz ettim ya başta, adanmışlık meselesi yani. Orada sen iradeni umum iradeyle, kolektif şuurun iradesiyle esas müşterek müteala edecek, ona teslim olacaksın. Üstad Hazretleri fena fiş şeyh, fena fir resul, fena fillah ıstılahları var diyor. Ben şeyh değilim. Bu meslek de esasen şeyhlik mesleği değil. Ama bizim mesleğimizde bu mesele fena fil ihvan denir. Kardeşin kardeşte fani olması. Yani onun hissiyatında kendini fani görmesi. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi 99 fena yanı var. Bir tane iyi yanı var. Ben o 99'u görmüyorsam insanım. O biri görüyorsam insanım. O 99'dan birine takılıyorsam şayet insanlığımdan o kadar diş kırmışım demektir. Ağzımı açtığım zaman Allah bana fırsat verirmişse kardeşlerimin gazelhanı olmak. Fena fil ihvanlıktır bu. Bu İslam'ın emridir. Bunun dışında mülahazalar, mütealalar Nemrudane kuralların gereğidir. Böylelerini yakalasa Firavun sahip çıkar. Ve katiyen Efendimizin halkası içine giremezler. Katiyen. Bir ayağım kabirde, Allah şahit, ona güvenerek söylüyorum bunları. Bu açıdan insanlar kendilerini başkalarının yerine koyarak hep onların iyi yanlarını görmeliler. Beraber hizmet ettiğimiz sürece onun gazelhanı olmak, icabında ben artık burada faydalı değil, zararlı oluyorum. Keşke beni alsalar. Bu türlü düşünen arkadaşlar Allah adetlerini çoğalsın. Takdirle yad ediyorum. Gerçekten gelecek adına tarihi inşa edecek insanlar bunlardır. Bencilliği adına gıybet edip dolanan, bazen gıybetine iftiralar bile katan, duyduğu her şeyi söyleyen dudu nineler gibi, bunların gelecek adına vaat ettikleri hiçbir şey yoktur. Kendini nefyeden insanlardır ki ben onlara geleceğin mimarları, geleceğin fikir işçileri nazarıyla bakıyorum. Bu mülazaya bağlı bir insan bir yerden bir yere gitme arzu edebilir. Bence bu bile yeni bir hicret sevabı kazandırır. Keşke herkes kendisini küçük işlere böyle talip görse, küçük bir yerde, küçük bir birimde, küçük bir hizmetle mükellef böyle olmaya talip olsa, o türlü bir teklif beklense hiç problem olmaz zannediyorum insanlar arasında. Neden alındım? Neden buraya verildim? Neden işte böyle payemin altında bir yerde istihdam ediliyorum? Mülazalarına girmez. Niyete göre sevap kazanır. Bence kazanan insanlar kendini küçük gören insanlardır. Hizmetin büyüğüne talip olan insanlardır. Hizmette daima önde görünen insanlardır. Ölesiye koşan insanlardır. Öleceği zaman da geriye çekilip çok koşuyordu da ondan dolayı öldü dedirtmeyen insanlardır. Halka acaba geriye kaldı da ondan dolayı mı öldü dedirten insanlardır. Üstad Hazretleri hizmette önde, ahsü ücrette geride diyor. Görünme meselesi geride olması lazım. Olma meselesi önde olması lazım. Halit gibi dahiyane işleriniz olacak. Fakat ölürken Sa'd ibn Zeyd başında bulunuyor. Diyor ki
Aşe hamiden mâte fakiden. Mâte ve tereke feresen ve cevşenen ve seyfen. İnsanların övdüğü bir insan olarak yaşadı. İslam'ın yitiği olarak öbür aleme gitti. Ve giderken de 2 devleti yıkmış ama 5 kuruşu yok. Bir atını, bir kılıcını, bir de kalkanını bıraktı. Var mısınız bu türlü adanmışlığa? Nilüfer Göle Hanım hizmetin büyük kerametini ve inkişaftaki müessiriyetini adanmış ruhların adanmışlığına bağladı. Ve bugün bu iş üzerinde çalışan sosyologlar meselede hep bu espri üzerinde duruyorlar. Adanmışlık olduğumu iddia edemem. Adanmış bir ruh olduğumu iddia edemem. Fakat bu daire içinde çok adanmış ruhlar vardır. Dünyada hizmet alanları hepsi bir. Bana Pekin'de gösterilebilirdi, başka bir yerde gösterilebilirdi. İlla falan yer deme temerrüdü neden yani? Bu firavunluk da neden? Şimdi bu niyete bağlı bir insan yer değiştirme istiyorsa ben alnından öperim onu. Evet. Niyet önemlidir. Niyet. Buzullara ne zaman benim için bir sülüs kesilecek? Niyet. Dünyanın 4 bir yanına dağılırken kuralları ellerine attılar. Emsalleri yoktu onların. Daha önce gitmiş de yol şehri haline gelmiş değildi. İlk defa gidiyorlardı. Üniversite bitirmişlerdi. Çiçekleri bunlarındaydı. Oradan kurayı çektiler ve çekti gittiler. Nereye gidiyordu? Tuva'ya gidiyordu. Moldova'ya gidiyordu. Moğolistan'a gidiyordu. Aydın abi çok defa anlattığı gibi efendiler dedi. Nereye gidiyor bu arkadaşlar? Yaz günlerinde sinekten başlarını kapamadan bir evden bir eve geçilmiyor. Kış günlerinde de kürklere sarılmadan bir evden bir eve gidilmiyor. Ben değil, Allah Resulü şahitleri olsun. Hiç itiraz etmeden gittiler oraya. Bana da o şehadet hakkını verirlerse onu nasıl gürül gürül orada ifade edeceğimi Rabbim bilir. Elbette unutmayacağım onları ve her duamda her gün yad ediyorum. Şimdi o gidiş çok halisaneydi. O gidişin semeresi oldu. O gidiş dünyada bir ses ve soluk oldu. Bunu işin içindekiler ülfetten, ünsiyetten görmeseler bile din düşmanları, iman düşmanları, Kur'an düşmanları, Allah Resulü'nün düşmanları çok iyi keşfetmişler. Onu yıkmak için, altın üstüne getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her sene bir kere, 2 kere kopardıkları fırtınanın arkasında bu var. Halisane gittiler, halisane gittikleri yerde kaldılar. Ömer Seyfettin'in hikayesiyle o yiğitler o küheylanlara bindiler, gittiler ve geriye dönmediler. Ama bir gün hicretlerini başka bir hicrete çevirebilirler. Dün arkadaşlar Almanya'ya gittiler. Derler ki bize başka bir yer görünüyorsa oraya da gidelim. Evet, biz emri eleste, ellerimiz göğsümüzde, gösterilen her yere gitmeye amade bulunmalıyız. Herhangi bir yere bağlılık değil. Ve orada biz niyetimizin gücüne, vüs'atine, Allah nezdindeki makbuliyetine her meseleyi bağlamalıyız. Onun da o mesele öyle bir vüs'at kazanır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri için dediği gibi buyuruyor ki öyle bir tövbe etti ki şu labeteyn arasında haraç yiyen insanlara dağıtılsaydı tövbesi yeterdi. Bu öyle bir hizmettir ki inanın bana 1000 tane insanın cehennemden kurtulmasına ve cennete girmesine vesile olabilir. İnanın. Çok büyük şeydir. Niyetimizde halis olmalıyız. İsteklerimizi ona bağlamalıyız. Rahat olmalıyız. İçimizde burkuntu olmamalı. İşte öyle Halit gibi koşmalıyız cepheden cepheye. Diyor ki bir şeye üzülüyorum. Değişik yerlerde, değişik cephelerde vücudumda parmak ucu kadar yara almadık yer kalmadı. O cephelerde ölmedim. Şimdi şu yastıkta nefesim tükeniyor benim diyor. İşte buna üzülüyorum ben. Bence imana ve Kur'an'a adanmış bir ruh buna üzülmeli. Rahat döşeğinde can vermesine üzülmeli. Rahata iftilasına ve düşkünlüğüne üzülmeli. Aile perestliğine üzülmeli. Kendini düşünme mülahazalarına üzülmeli. Neden hizmet aşkın beni deli gibi böyle vadi vadi dolaştırmıyor? Ona üzülmeli.
Kaderde neyse olur etme merak, nefsine uyma hakkın emrine bak, altından ağacın olsa zümrütten yaprak, akibet gözünü doldurur bir avuç toprak. İbn Hacer Heytemi'nin ki ya men bi dünya huştagal kad garrahu tulul emel ve lem yezel fi gafletin hatta dena minhu'l ecel el mevtu ye'ti bateten vel kabru sundukul amel isbir ala ahvaliha la mevte illa bil ecel. Dünya ile iştigal ve tuğle emel kendisini aldattı. Öyle bir gaflete gırtlağına kadar daldı ki uyanmadı, bir türlü kendine gelmedi. Hatta dena minhu'l ecel derken ecel geldi, başına bir balyoz gibi indi. Ölüm ansızın gelir. Genç ihtiyar demez. Tırpanını nerede kime sallayacağı belli değildir. Buradan eve giderken düşer ölürsün. Evinden içeriye adımını atarken düşüp ölebilirsin. Her zaman hazır durmak, emri elesti olmak lazım. Sonra arkası ne? Vel kabru sundukul amel. Kabir de amel sandığıdır. Orada senin ameline bakacak. Ne ile geldin? Namaz mı, niyaz mı, tuğle emel mi, hırs mı, ihtiras mı, ne ile geldin? Isbir ala ahvaliha la mevte illa bil ecel. Dünyanın sıkıntısına, meşakkatine dişini sık, katlan, sabret. İnsan ölürse eceliyle ölür. Bu mevzuda yapılmış tembihler çok. Tuğle emelin de aynı zamanda tamağın da yere serdiği nece insanlar vardır. Günümüzde de öyle dünya ile kandırılan insanlar olabilir. Parayla kandırılan insanlar olabilir. Nice zayıf karakterler var. Bunlara dünya teklif edip bunları satın alabiliyorlar. Fiyatını bulunca satılabiliyor da. Çok aşağılık ruhlar var. Bunlar tamağa kurban giden insanlardır. Nurdan ayrılıp zulmete yenik düşen insanlardır. Hafizanallah. Ne yapacağız? Çaresi ne bu meselenin? Çok erken dönemlerde, daha çocukluk döneminde insanlar cömertliğe, eli açıklığa alıştırılmalı. Tebzire değil, israfa değil. Canlarına kadar her şeylerini Allah yolunda vermeye insanlar alıştırılmalı. Çocukların ellerine para verilmeli. Muhtaç olan kimselere götürsen ver. Hatta çıkarıp elbisesini vermeye alıştırmalı onları. Ayakkabılarını vermeye alıştırmalı. Kendi oyuncaklarını vermeye alıştırmalı. Ta baştan itibaren alıştırmalı. Tebzire değil. Ben buraya geleli 6 sene oldu. Bu çöp kutularına koyduğumuz poşetler var. O poşetlerden sadece $1 bir şey almıştık. 6 sene ben henüz yarısını kullanmış bulunuyorum onun. Neden? Bir gömlek geldiyse onun muhafazasını kullandım orada. O 1 sent bile yetmez bir tanesi. Fakat ben israf etmedim. Çünkü israf haramdır. Ama benim arkadaşlarım bilirler beni. Ceketimi verip ceketsiz kaldığım dönemi bilirim. Hiç umurumda olmadı o benim. Ceplerimi çocuklara boşaltabilirim. Hiç üzülmem ona. Gitti demem, saymam bile onu. Çünkü o iyi bir yere gidiyor. Belki meseleye gelince israf. Evet, israfa meydan vermemeli. 1 kuruş bile israf ettirmemeli. Ayağımı yere basarken bile sürtmemeye dikkat ederim. Çünkü halının yıpranmasına vesile olur. Ona hakkım yok. Ama verme meselesine gelince canıma kadar vermenin yolu açıktır. Canıma kadar. Rahatlıkla verebilirim. Canımdan ileri din adına işe yarayacağını bilsem hiç tereddüt etmeden, bakın, kendi fetva kanaatim farklıdır bu mevzuda. Ciğerlerimi alsın, transplantasyon yapsın, birine versinler. O yaşasın, çünkü onu dini mübin İslam'a kendimden daha yararlı görüyorum derim tereddüt etmeden. Bilesiniz. Evet, çocuklar cömertliğe alışmalı. Yani ellerinde olan şeyi biri bakınca hemen bakmayı talep saymalı, hemen vermeliler onu. Böylece o tamah düşüncesinin içinde neşvü nema bulmasına meydan verilmemeli. Biriktirme bizim hesabımız olmamalı. Millet hesabına olmalı. Hazreti Ömer Efendimiz, kurban olayım ben, kıtlık senesinde 3 tane zeytin bir dilim ekmekle soruyor. Halk ne ile geçiniyor? Sevad-ı azam 3-4 tane zeytin bir dilimde ekmekle. Bana da diyor öyle yemek düşer diyor. Fakat o dönemde bile Medine civarında, Katsiye civarında 40.000 tane harbe iştirak etmeyen atların yedek olarak beslendiğini biliyoruz. Devletin gücü, zenginliği başkadır. Heyetin gücü, zenginliği başkadır.
Şahsın o serveti kendi hesabına kullanması başkadır. Öbürleri de öyledir yani. Adam devlet başkanı oluyor. Ömer bin Abdülaziz'i düşünecek olursanız zeytinyağını ekmek banarak yiyor. Maliyeye bakan insan gelip diyor ki ya emir-el müminin diyor. Öyle fazlalık var ki ne yapacağız bunca fazlalık? 15 yaşına girmiş, rüşte ermiş ne kadar kız erkek varsa hepsini evlendirin diyor o parayla. Geliyor diyor yaptık bunu ama fakat yine fazlalık var diyor. Onu şurada harcayın diyor. Şunlara yardım edin diyor. Fakat böyle dediği bir dönemde kendi mutfağa gidiyor. Bir tabağın içine zeytinyağı koyuyor. Bir dilim ekmek kesiyor. Halası yanına geldiğinde halacığım diyor buyur benimle kahvaltı yapmak ister misin? Kahvaltısı da o. Çünkü kendine karşı öyle. Dünya nimetlerinden sadece Allah'a şükretmek için tadmak. Tadmaya izin var, doymaya yok diyor yani. Nimetten istikra hasıl edecek şekilde yeme değil. Tadma, duyma ve Allah'a hamd etme. Hamd senada bulunma. Halid iki devletin başına balyoz gibi indi. Bir gün Hazreti Ömer tarafından Muhammed İbni Mesleme geldi. Sarığını da başından açtı. Çünkü o formaydı. Boynuna taktı ve halifenin huzuruna öyle götürdü. Sonra dedi ki seni ben komutanlıktan azlettim. Yerine Ebu Übeyde'yi tayin ettim. Sen onun emrinde bir nefer gibi çalışacaksın. Hazreti Halid'den ondan sonraki dönemde bir tek kelimeyle Ömer bana bunu neden yaptı dediğini hatırlamıyorum. Hazreti Ömer bunu yaptığı dönemde zannediyorum 6 yaşında bir mümindi. Çünkü Müslümanlığı tanıyalı 6 sene olmuştu. Hepimizden Müslümanlıkla tanışma açısından daha gençti. Fakat iliklerine kadar işlemişti. Düşünün Cumhurbaşkanı alıyorsunuz onu oradan diyorsunuz ki sen bu kapıda kavaslık yapacaksın. Ve hiç tereddüt etmeden yapıyor. Böyle mümin olmak lazım. Neredesin çığlığında bunlar gizliydi. Sesine soluklarına kurban olasın Malik. Allahümme erinel hakka hakka ve erzukna ittibâh ve erinel bâtıle bâtıle ve erzukna ijtinâbeh. Allahümme inna nes'elukel huda ve tuqa vel afâfe vel ghina. Allahümme affeke ve afiyeteke ve rıdâke. Nefâtike ve